Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz atkı modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle atkımıza bir göz atalım hemen şöyle yakından. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model. Bakın şöyle esneyebilen bir model. Lastik modelden oluşuyor. Böyle modelli bir lastik modelimiz var, tekniğimiz var. Çok kolay, hepinizin rahatlıkla yapabileceği ölçüde modelde, kolaylıkta bir model. Uç kısmımızdan başlıyoruz. Genişliğimiz 17 santim gibi şöyle bir genişliğim var. Ben yetişkin olarak çalıştım. Eğer siz hani daha küçük yaşlara yeni doğan gibi çalışacaksanız daha kısa yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela 13 santim gibi yapabilirsiniz. İşte 1 yaş yapacaksanız 14 santim yapabilirsiniz. Yani bu genişlik tamamen size bağlı. Hatta bu genişlikten birazcık daha da yetişkin için geniş yine yapabilirsiniz. Yani eğer hani ben bu genişlikte istemiyorum derseniz buradaki başlangıçtaki zincir sayısını artırarak daha geniş bir ölçü elde edebilirsiniz. Uzunluk olarak da 1 metre 80 santimlik bir uzunluğum var. Dediğim gibi yetişkin olarak çalıştığım için bu uzunlukta yaptım. Eğer daha küçük yaşlar yapacaksanız mesela yeni doğan işte 90 santim, 1 yaş 1 metre, 2 yaş, 2-3 yaş 1 metre 20 santim bunun gibi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar uzunluklarınızı. Kullanmış olduğum malzemem açıklama kısmına yazarım arkadaşlar. Pullu bir ip kullandım. 2 adet kullandım bu atkımda. Koton bir ipliktir ama istediğiniz yünlerle çalışabilirsiniz. Bebe yünleriyle elinizde olan herhangi bir bebe yünüyle bu modeli çalışabilirsiniz. Tığ olarak da tığ modelime uygun ya ipime uygun şöyle göstereyim yakından 4 numara 4 milimlik bir tığ kullandım. Yani büyük bir tığ kullanmak modelin kendini göstermesi açısından daha güzel. Evet bu şekilde modelim. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızda da destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ne kadar çok yorum ve beğeni daha fazla video gelmesi demek ve daha fazla kişiye ulaşmamız demek. O yüzden bu bizim için çok önemli. Şimdi yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Atkımızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. 33 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok sıkı çekmeyin. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33. 33'ten sonra 2 tane daha çekiyorum ve başlıyoruz. Şimdi bakın 1, 2, 3 ve dördüncüye 4 tane, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye bir tane trabzan yapıyorum burada. Aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Ben yetişkin boy çalışıyorum arkadaşlar. Yetişkin boy çalıştığım için birazcık hani geniş tuttum. Zaten ördükçe de birazcık daralacak bir model, lastik modeli olduğu için. Ama daha geniş yapmak istiyorsanız zincir sayınızı daha da fazla artırabilirsiniz. Yeni doğan için yapıyorsanız daha az sayıda zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bakın dibine değil yanındakine trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan yapacağım yanındakine. Evet ipimi doluyorum. Zincir çekmedim. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapacağım. 1, 2. Bir zincir. Yanındaki zincirime, bakın dibine değil, yanındaki zincirime 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. İpimi doluyorum, zincir çekmiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. 2 trabzan. Bir zincir, yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2.
Bir zincir ve yanındakine yine 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Yanlışlıkla dibine yaptım. Yanındakine olacak. Sondaki zincirime de bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi burada normalde 2 tane kalması gerekiyor. Ben zincirimi çok ayarlayamadım. Şöyle şurada bir tane atlamış olalım. Şuraya yapayım. Bir tane atlıyorum. Hemen şöyle ikinciye trabzanımı yapıyorum. Çok da önemli değil. 2 tane atlamasak da sorun değil arkadaşlar burada en sonda. Şimdi döndürüyorum. En sonda bir tane trabzan yaptık. Bakın yuvadan sonra en son bir tane trabzan yaptık. Çünkü başlarken de bakın yine şurada bir tane trabzanım var. Şu zincirimi trabzan olarak sayıyoruz. Şimdi döndürüyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi şöyle bakalım. 2 tane burada trabzanım var. 2 tane burada trabzanım var. Şu ortası benim yuvam. Ne yapıyorum? Bakın şu zincirimi eledim. Şuradan bahsediyorum. İlk trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımın şöyle alt ilmeğimin altından giriyorum. Bakın şu şekilde altından giriyorum. İpimi alıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Yuvamın içerisine bir tane trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan. Ve hemen yuvanın yanındaki trabzan. Bakın hemen bu şekilde yine alttan giriyorum ilmeğimin. Lastik yapıyorum ve aldım. Trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Şimdi geliyoruz buraya. Bakın bunu atlıyoruz. Bunu atlıyoruz. Geldim buraya. Burada da bakın 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan var. Ne yapıyorum? İlkini atlıyorum. İkincinin belinden alıyorum bu şekilde. Trabzan yapıyorum. Yuvamın içerisine bir tane trabzan, bir zincir ve tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan. Ve yine hemen yuvamın yanındaki trabzanıma, ilk trabzanıma lastik olarak altından alıyorum. Ve bu şekilde yapıyoruz. Tekrar ipimi doluyorum. Buna atlıyorum. Geldim buradaki yuvama. Burada da yine birinciyi atlıyorum. İkincinin belinden alıyorum. Ve trabzan. Yuvamın içerisine bir tane trabzan, bir zincir ve tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Ve hemen yuvamın yanındaki ilk trabzanımı yine belinden alıyorum.
İpimi doluyorum. Geldik buraya. Burada da yine bakın ilk trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımın belinden alıyorum. Trabzan yapıyorum. Yuvamın içerisine bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan. Ve yanındaki trabzanımın belinden alıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü olmuş olacak. Şimdi diğerlerini de yapalım. Aynısı gibi. Sıra sonuna kadar hızlı geçiyorum. Buraya kadar yavaş anlattım. Eğer hani yine hızlı gelirse size anlatmam. Videonun hızını yavaşlatarak izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yavaş anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar yavaş olabiliyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Zaten kolay bir model. Evet, geldik bakın sıra sonuna. Şimdi burada bunu atlıyoruz tabii ki. Direkt şuradaki zincirimin hemen şöyle üst kısmıyla birleşimimizi sağlıyoruz. Döndürdüm. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Bakın artık burada zaten trabzan yapmamız gereken yerler kendini belli ediyor. Ne yapıyorum? Hemen bu. Bakın zaten böyle bir çıkıntı halinde. Buradan yine belinden alıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Yuvama bir tane trabzan. Bir zincir. Tekrar yuvama bir tane trabzan. Ve yine hemen sıradaki dediğim gibi bakın bir çıkıntı halinde sıradakinin belinden alıyorum. İpimi doluyorum. Geldim buraya. Burada da yine kendini belli ediyor arkadaşlar. Alıyorum belinden. Yuvama bir trabzan, bir zincir ve tekrar aynı yere bir tane trabzan. Ve yanındakini de lastiğimizi yapıyoruz. Yani belinden kavuruyoruz. Geldik diğer yan tarafa. Burada yine bu ön kabartı ikinci, yani bu değil ikinci, bakın elinizde olunca daha net görürsünüz. Belinden alıyorum. Yuvaya bir trabzan, bir zincir, tekrar aynı yere bir tane trabzan. Ve yine bunun belinden alıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay. Her sırada aynı işlemi yapacağız. Ve çok şık bir atkımız olacak. Ben böyle pullu bir iple çalıştım. Çok böyle videoda belli oluyor mu bilmiyorum da. Yani güzel bir iplik, koton bir iplik tercih ettim. Ama istediğiniz bebe yünleriyle de yapabilirsiniz. Her iple olur arkadaşlar. Çok da güzel olur. Elinizde hangi ip varsa onunla yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, son lastiğimi de yapıyorum yuvaman ve şuradaki 3 tane zincirimin en tepe noktasıyla birleştiriyorum. Döndürdüm. 3 tane zincir çekiyorum.
Bakın yine şöyle gördüğünüz zaman zaten belli ediyor. Nereye yapıyoruz işlemlerimizi? Şu ikisi üzerinde yapıyoruz işlemlerimizi. Her sırada bu şekilde arkadaşlar. Yine altından alıyorum. Lastik gibi yuvama bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Ve tekrar bunun belinden alıyorum. Bir kere daha gösteriyorum. Evet. Şimdi bu şekilde sıralarımızı tamamlayacağız. Şöyle bir bakalım da kaç santim olmuş, ona da bir bakayım. Kenar şöyle en kısmı 17,5 santim oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi yukarıya doğru büyüdükçe bu birazcık toplayacak. Çünkü lastik modeller birazcık toplar. Eğer hani yeni doğan için yapacaksanız, şimdi bakın burada kaç tane yuvamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yuvamız var. Yeni doğan için yapacaksanız 6 yuvalıdan yapabilirsiniz. Veya 5, hani çok geniş olmasın derseniz 5 de olur arkadaşlar. Birazcık çocuk büyüdükçe, işte 1 yaş olunca 6, hani 1, 2, 3 yaş olunca 5, 6 olunca 7, işte 8, o şekilde siz hani ölçünüze göre genişliğini nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Uzunluk olarak da ben yetişkin olarak çalıştığım için 1 metre 80 santimlik bir ölçüm olacak arkadaşlar. Yani uzunluk, hani şu anda öreceğimiz sıra sayısı 1 metre 80 santimlik bir ölçüm olacak. Şimdi o kısma kadar örelim. Sonrasında bitişiyle devam edelim. Evet, ben atkımı tamamladım. 1 metre 80 santimlik bir ölçüde ördüm arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi son bitişini beraber yapalım. Burada bir değişiklik yok. Aynı şekilde bitireceğiz. Ama bitişini beraber yapmak istedim. Hemen şöyle lastiğimizi alıyorum. Buradaki lastik. Aynı şekilde örüyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Eğer buna püskül isterseniz püskül de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Ben kızıma yapıyorum. Püskül istemediği için püskül takmıyorum. Böyle daha şık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hemen sondaki zinciri de bir tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir ve ipimi kesiyorum. Evet, şimdi bu iplerimizi de şöyle örgümüzün arka yüzünde yürütebiliriz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şöyle ilmeklerimizin aralarından yürüteceğiz. İsterseniz bir iğne yardımıyla da bunu yapabilirsiniz. Şimdi benimkisi böyle pullu bir ip olduğu için iğneyle birazcık zorlanırım diye tığla yaptım. Şöyle aralarda yürütebildiğimiz kadar yürütelim. Ne kadar çok yürütürsek sökülme ihtimali o kadar yavaşlamış olur. Ben bunları kaybedeyim. Bitmişiyle gelelim. Evet arkadaşlar, atkımızın bitmiş hali bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model oldu. İnşallah elimden geldiğince yavaş bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızda da destek verirseniz çok sevinirim. Takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sorun arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.